Birey ve toplum üzerine. Aygün Akyol. Sesli kitap. Üçüncü makale. İslam ahlak felsefesi. Birey ve özgürlük merkezli bir inceleme. İslam ahlak felsefesi denildiğinde Tanrı, evren, insan ilişkisi düzleminde bir değerler bütünlüğü akla gelir. Bunu İslam filozoflarının düşünce dünyalarına baktığımızda daha açık görebiliyoruz. İslam filozofları ahlak sahası ile ilgili değerlendirmelerini felsefi sistemlerinin bütünlüğü içerisinde açıklamışlar. Bu anlamda bireyin zihninde bütüncül bir değerler alanı ve metafizik bütünlük ortaya koymaya çalışmışlardır. Bunun en önemli unsuru ise fizik ve metafizik arasındaki ilişkinin anlamlı ve tutarlı bir değerlendirmesini yapmaya dayanır. Günümüzde İslam dünyasına baktığımızda ciddi bir kriz ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu kriz fikri, ahlaki ve siyasi pek çok yönü olan derin bir yapı olarak kendini göstermektedir. İşin kötü tarafı krizden çıkış olarak gösterilen kimi çözüm önerileri esasında bu krizin temel sebebi olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için öncelikle düşünsel bir çabanın içine girmek ve bunun arka planında yatan unsurları tespit etmek gerekmektedir. Eğer bu tespit edilebilirse karşılaştığımız sorunlar daha iyi anlaşılıp uygun çözümler üretilebilecektir. Bu sorunların tespiti noktasında en önemli hususlardan birisi de birey ve onun hareket sahası olan ahlaki tasavvurudur. Ahlak sahası ile ilgili doğru, tutarlı ve sürekliliği olan bir yaklaşım ortaya koyabilmek için her şeyden önce doğru bir düşünce sistematiği ve bunun gereğini yapacak bir iradeye sahip olmak gerekmektedir. Bunun ilk basamağını dil, düşünce ve mantık ilişkisi oluşturur. Bireyin hayatını anlamlandırırken kullandığı dil, düşünce sistematiği ve mantıksal kurgusu yaşamının her yönünü etki etmekte ve belirleyici bir role sahip olmaktadır. Bu üç hususu besleyen ikinci unsur ise bireyin fiziksel gerçekliği anlaması, bunun üzerinde tahayyül ve tefekkür yaparak soyut düşünce becerisini geliştirmesi ve son olarak kendine uygun bir metafizik kurgu ortaya koymasıdır. Bu sağlandığı takdirde bireyin hayata bakışı ve anlamlandırması bir bütünlük arz edeceği için vereceği kararlar sağlıklı, tutarlı ve anlamlı olacaktır. İslam dünyasındaki ahlak tasavvuruna baktığımızda bütüncül bir yapı ortaya koymaktan uzak, arka plandan yoksun, bireyi ve şahsiyet eğitimini önemsemek yerine onu örseleyen, düşünme ve irade melekesini kötürüm hale getiren anlayışın yaygın olduğunu üzülerek ifade etmek istiyoruz. Bu tip bir öğretime maruz kalan kişinin akletme ameliyesi kötürümleşerek kaba ve şiddet eğilimli bir birey haline dönüşmektedir. Sonuç olarak kadın erkek ilişkisine indirgenmiş bir ahlaki tasavvurda bireyi örseleyen, içe kapanmacı, özgürlükleri elden alan yaklaşımların sancılarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Ahlak ve değerler sahası ile ilgili yapılan değerlendirmelerde özgürlük ve evrensel insani nitelik merkeze alınması gerekirken çoğu zaman ideolojik ve siyasi mülahazalar öne çıkmaktadır. Ancak bu şekilde verilen bir ahlak ve değer eğitimi toplum içerisinde insani değerleri, huzuru ve barışı sağlamak yerine çatışmacı anlayışı beslemektedir. Bu nedenle gerek din eğitimi gerekse ahlak ve değerler eğitimi sahasında yapılacak yorumlamalarda ortak insani değerler merkeze alınmalı, çocuk yaşta ideoloji yüklenen baskı altında kalmış, bilişsel ve zihinsel gelişimlerini tamamlayamamış kişilikler çıkaran sistemler ise terk edilmelidir. İnsanların bireysel özgürlük alanlarını korumaları, bireysel alanlarına yapılan saldırıları karşılamaları ise bir kültür ve bilinç durumunu gerektirir. Bu nedenle olsa gerek bugün din ve değerler eğitimi adı altında yapılan kimi faaliyetlerin içinden akletme, sorgulama ve değerlendirme bilinçli bir şekilde çıkartılmakta, olayları ve gerçekleri algılayamayan bir dindar kişilik ve kimlik hedeflenmektedir. Milletin ve devletin geleceği için sağlıklı bir din ve değerler eğitimi ne kadar önemliyse, doğru kanallardan alınmamış problemli bir din ve değerler eğitimi de bir o kadar tehlikelidir. Çünkü bu eğitimi aldıktan sonra insanların hayata bakış, duruş ve düşünüşlerini değiştirmek çok daha zor olmaktadır. Yaptığı yanlışları, insanlara verdiği eziyetleri, algılama ve değerlendirme sorunlarını dahi Allah'ın bir emri gibi algıladığı için tarihte görülmemiş en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya kalınmaktadır. İslam ahlak felsefesi, yaşanan sorunları çözme ve nitelikli insanlardan oluşan bir toplum hedefini gerçekleştirme noktasında hem dini hem de felsefi arka plana sahip bir disiplin olarak yerelden evrensele ulaşacak bir ahlak ve değerler dünyası inşa etmek için ana unsurları barındırmaktadır.
Biz de yaşadığımız sorunlardan hareketle İslam filozoflarının ahlak ve değerler alanı ile ilgili ortaya koydukları birikimden faydalanarak günümüz insanı için bir İslam ahlak felsefesinin imkanını tartışmaya açacağız. Bu bağlamda özellikle etik ve ahlak kavramlarından hareketle İslam ahlak felsefesi ifadesinin tutarlılığını, buradan hareketle de birey ve onun özgürlük alanını müzakere etmek istiyoruz. İslam ahlak felsefesinin neliği sorunu. İslam ahlak felsefesi sahasında yapılan yorumlarda belirleyici unsur ahlakın kaynağı sorununu ele alış şeklidir. Bu konuda filozofların bilgiden ahlaka giden tutumuyla kelamcıların naslardan ahlaka giden tutumu müzakere konusu olmuştur. Bu husus İslam düşüncesindeki ahlak tasavvurunun İslam ahlak felsefesi mi yoksa teolojik etik olarak mı nitelenmesi gerektiği sorusunun cevabını araştırmayı gerektirir. İslam düşünce tarihine baktığımızda ahlaki önermelerin kaynağını vahiy ile ve ondan mülhem olan peygamberin söz, fiil ve takririyle temellendirmek teolojik etik olarak nitelendirilir. Ahlak felsefesi ya da felsefi etik ise bilgi temelli bir kurgu ortaya çıkarmakta, inceleme ve eleştiriyi temel almaktadır. Dini ahlak temelini Kur'an ve sünnetten alarak metnin zahirinin aynen kabul edilme veya cedeli bir şekilde yorumlanma derecesine göre nassi veya kelami diye nitelendirilen ahlak türlerini içerir. Ayrıca dini ahlak farklı Yunan felsefe akımlarının etkisini yansıtan felsefi ahlak teorilerini de kapsar. Felsefi ahlak anlayışında ise ahlaki meselelerle ilgili epistemolojik bir yaklaşım söz konusu olup, Yunan felsefesiyle bağlantılı olarak doğru ile yanlışın veya dini teklifin tabiatı ve temelleri gibi belirli rasyonalist tezlerle yöntemsel olarak ilgilenme önceliklidir. Bu nedenle İslam filozofları ahlak teorilerini nasları da dikkate alarak bilgiden ahlaka giden bir yöntemle açıklamaya çaba göstermişlerdir. Ahlaki kararın belirlenmesinde aklın ve iradenin devreden çıkartılarak emir ve nehi üzerinden bir değerler alanı oluşturmaya çalışmak iki risk ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi her toplumda ahlak ve değerler alanının kendine ait hususiyetler barındırması sebebiyle farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan insanların hakikati elde etmek için ellerinde bir ölçünün olmasının gereğidir. İkinci olarak da Allah'ın muradının anlaşılmasının yine akli anlamlandırmaya ihtiyaç duymasıdır. Din üzerinden ortaya konulan söylemlerin akıl ve mantık süzgecinden geçmediğinde ne büyük felaketlere yol açabileceği bunun önemini bizlere göstermektedir. Bu tartışmaların diğer bir boyutu ise İslam ahlak felsefesi ifadesindeki felsefe ibaresi etrafında ortaya çıkmıştır. Felsefenin eleştirel, rasyonel, tutarlı fikir yürütme çabası, vahyin ise sorgusuz sualsiz kabullenme olduğunu ifade eden kesimler, bunlar arasında büyük bir çelişki olduğunu iddia etmişlerdir. Bu noktada ilginç olan husus ise bu tepkiyi kendisini dindar olarak tanımlayanlardan da tanımlamayanlardan da duymaktır. Halbuki hakikatin bilgisini elde etmek ve buna göre davranmak inanan insan için asli bir görevdir. Her insan için geçerli olan düşüncelerini ve eylemlerini sorgulamak, maddi ve manevi bakımdan anlamlı ve tutarlı bir düşünce ve eylem bütününe sahip olmak, inanan bir birey için de geçerlidir. Özellikle Kur'an Allah akletmeyenleri pislik içinde bırakır. Ya da Hz. Peygamber'den rivayet edilen ilim Çin'de de olsa alınız şeklindeki hadisi düşünecek olursak, akletmek ve sorgulamak hakikati bulmanın en temel yoludur. Bu anlamda dinin de ahlakın da temel şartı bize göre akıl ve iradedir. Bundan kasıt iyi düşünebilme ve doğruyu seçebilme yetisinin olmasıdır. Kişinin hür olarak nitelendirilmesi bu hususlarla ortaya çıkar. Kişi fikir ve ifade hürriyetinden yoksunsa orada ahlaktan bahsedebilmek mümkün olmamaktadır. Cebr, şiddet ve baskı ikliminin oluşturduğu takiyeci anlayış, İslam'ın özellikle dışladığı münafık bir yapıyı beslemekte ve dinin ruhuna aykırı pek çok sorun ortaya çıkartmaktadır. Bugün dini sahada sorgulama ve eleştiriden uzak bir zihin inşası derdinde olanların varlığı, her geçen gün kendisiyle barışık, hayata anlam katan bireylerin teşekkülünü engellemektedir. Bu da ahlak tasavvurunun emir ve nehi üzerinden kurgulanmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenledir ki İslam ahlak felsefesinde davranışın ahlakiliğini belirlerken iradeye dayalı ve kasıtlı yapılması üzerinde
ısrarla durulur. Ahlaki açıdan doğru seçim yapma ve doğru karar verme öğretisi olarak tanımlanabilen etikte de temel soru neyi seçmeliyimdir. Bu soru en yüksek iyi nedir? Hangi hayat biçimini seçmeliyim? Nasıl bir insan olmalıyım? Ne istemeliyim? Ne yapmalıyım sorularını da beraberinde getirir. Bu nedenledir ki insanın yapıp etmelerinde mutlak anlamda bir bilinç ve irade gerekmektedir. Bu da ahlakın teorik yani ilmi boyutunun önemini ortaya koyar. İslam ahlak felsefesi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle vurgulanması gereken husus, akıl ve iradenin olmadığı bir ahlak anlayışının geçerliliğinin olmadığıdır. Bu nedenle insanlar duruş, düşünüş ve davranış tarzlarında özgür oldukları ölçüde, akıllarını kullandıkları ölçüde ahlaki tercihlerde bulunabilirler. Bu noktada Kur'an ve sünnetin anlaşılma şeklinde de belirleyici unsurlar akıl ve iradedir. Bunlar devreden çıkartıldığında İslam ahlakı adına söylenecek bir söz de kalmamaktadır. Bir sonraki bölüm dindar kimlik tasarımı ve İslam ahlak felsefesi. Birinci bölümün sonu.